Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir el açması ıspanaklı börek yapacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen hamurumuzun yapım aşamalarına geçelim. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı kadar da sirke ekledim. Bütün sıvı malzemelerimizi ekledik arkadaşlar. Sıvı malzemelerimizin hepsinin oda ısısında olmasında fayda var. Şöyle kısa süre karıştırdıktan sonra bir miktar un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Her zaman söylediğim gibi unu yine kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Ben un miktarını açıklama kısmına yazıyorum ama siz her zaman söylediğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesinde, markasında değişiklikler gösterebilir. Hatta kullandığımız malzemelerin ısısında bile değişiklikler olabiliyor. Bakın şöyle elimize yapışan yumuşak bir hamur elde ettik. Tezgahımın üzerine bir miktar un aldım. Bu hamuru yoğurdukça elimize yapışmayan bir kıvama gelecektir. Hafif kenarlara un serpiştiriyorum. Hamurunuza daha fazla un eklerseniz bu hamurunuz sert olacaktır. Yaptığınız börekler de oldukça sert olacaktır. O yüzden fazla eklemiyoruz. Hamurumuzu yoğurarak özleştirdik. Hemen toparladım. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendirdim. Dinlenmenin ardından şöyle tezgahta 1-2 tur çevirdikten sonra hamurumu 4 parçaya bölüyorum. Her bölmüş olduğum parçayı da yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Bu hazırladığımız hamur oldukça dinlenmeyi seven bir hamur arkadaşlar. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar açılması kolay olacaktır. Dilerseniz akşamdan yoğurup böreğinizi sabah da yapabilirsiniz. Hemen hamurlarımı şöyle bir dinlenmeye bırakıyorum. Ben de iç harcını hazırlayacağım. Yıkayıp doğramış olduğum ıspanaklarımın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz döküyorum. İyice ovalıyorum. Ispanağımızın suyunu sıkalım. Bu işlemi yaptıktan sonra ıspanaklarımızı kavurmaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Çiğden kullanabiliriz. Evet, ıspanakların suyunu iyice sıktıktan sonra yemeklik doğramış olduğum 1 adet kuru soğanımı ilave ediyorum. Ardından baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak karabiber, kimyon, toz biber ve pul biber kullandım. Rendelemiş olduğum beyaz peynirimi de ekledikten sonra şöylece bir karıştırıyorum. Yağını eklemeden karıştırmak daha kolay olduğu için önce karıştırıyorum. Daha sonra yağını ekleyip şöylece bir çeviriyorum arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğumuz iç harcını farklı böreklerde de kullanabilirsiniz. Evet, ıspanaklı iç harcımız gördüğünüz gibi hazır. Hemen kenara alıyorum. Artık hamurlarımızı açmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu nişastayla açacağız arkadaşlar. Tezgahımın üzerine az miktarda nişasta serpiştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi zaten elimle bile açılabilecek bir kıvamda. Yumuşacık bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi açabildiğim kadar açacağım. Daha elimizi vurur vurmaz zaten hamur kendini belli ediyor. Oklava kullanmayı bilmiyorsanız tabii ki merdane ile de açılabilecek kıvamda bir hamur. Merdane ile rahatlıkla açabilirsiniz. Açma işlemini de yaparken aralarına nişasta serpiştirerek açıyorum. Aynı şekilde bu hamurdan baklava da yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki tuz koymadan. Bu böreğimiz de baklava tarzında yapılan börek çeşitlerinden bir tanesi. Evet, açma işlemimizi tamamladık. Açtığımız yufkanın üzerine bol miktarda nişasta serpiştiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde nişastayı sürüyorum ve bir kesme aparatından yardım alarak
karşılıklı kısımlarından şöyle bir karış kalınlığında kesiyorum. Videoda gördüğünüz gibi. Artık ara katlarını nişastalayarak katlama işlemini yapıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Bana destekleriniz çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İlk bezemin katlama işlemini gerçekleştirdikten sonra hemen ikinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi tekrardan nişasta serpiştiriyorum. Kesme işlemimizin ardından katlama işlemimize geçiyoruz. Siz burayı izlerken ben diğer bezelerimi de katladım arkadaşlar. Şimdi tekrardan böreğimizi şekillendirme aşamasına geçelim. İlk açmış olduğum bezeyi tezgahımın üzerine aldım. Merdane ya da oklava hangisini tercih ediyorsanız tekrardan tepsimizin boyutunda bu hamuru açıyoruz. Gerçekten oklavayla açmak bana göre daha kolay. Tepsimin boyutuna getirdiğim hamuru yağlamış olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Yanlarda olan fazlalıkları ortaya doğru getirmemizde hiçbir sakınca yoktur. Ara katlarına çok az miktarda sıvı yağ gezdiriyorum. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Bunu da tepsimize yerleştirdikten sonra artık iç harcımızı ekleme aşamasına geçebiliriz. Bakın şöyle kenarda olan fazlalıkları iç kısma alıyorum. Hazırladığımız ıspanaklı harcımızı her tarafına gelecek şekilde döküp yayalım. Böreğimizin alt kısmı tamamdır. Hemen üst kısmı için hazırlıklara geçiyorum. Diğer iki bezeyi de aynı şekilde açacağım arkadaşlar. Ara kısmına yağ sürmeyi unutmayın lütfen. Böreğimin son katını da attım arkadaşlar. Şöyle kenarında oluşan fazlalıkları bir bıçaktan yardım alarak alt kata doğru ilerletiyoruz. Artık böreğimizi kesme aşamasına geçebiliriz. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Böreğimi fırına vermeden önce 50 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bu iki yağı karıştırıp böreğimin her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Böreğimiz fırına gitmek için hazır arkadaşlar. Bu arada önceden 180 dereceye ayarladım fırınımı. Hemen pişmesi için tepsimi fırına veriyorum. Alt üst ayarda üst kısmı dilediğiniz şekilde kızarana kadar pişirip fırından çıkarabilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir ıspanaklı baklava böreği yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum.
Oldukça lezzetli görüntüsüyle böreğimin ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edeceğim. Sizler de evlerinizde denediyseniz bana görsellerini Instagram hesabımdan da atabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.